Bugün 20. yüzyıl Kürt tarihinin gerçekten çok önemli, çok etkili figürlerinden birine odaklanıyoruz. Molla Mustafa Barzani. Evet, gerçekten de çok merkezi bir isim. Elimizdeki kaynaklar da işte onun hayatını anlatıyor. İnişli çıkışlı mücadelesini, Kürt kimliği için ne anlama geldiğini falan. Amacımız da biraz bu. Yani bu karizmatik lider kimdi, neden Kürtler için bu kadar önemli oldu? Bunu biraz daha netleştirelim istiyorum sizin için. Düşünün yani daha bebekken, birkaç aylıkken ailesiyle sürgüne gönderiliyor, hapse atılıyorlar. Hayata böyle başlamak yani inanılmaz. Kesinlikle öyle. Barzani'nin bütün hayatı sanki şey gibi, Kürt halkının o 20. yüzyıldaki mücadelesinin, direnişinin, trajedilerinin bir özeti gibi adeta. Yani doğumdan ölüme dek süren bir kavga aslında. Peki kimdi Molla Mustafa Barzani? Şöyle bir bakalım. 1903 doğumlu, o zamanlar Osmanlı toprağı olan Barzan'da yani bugünkü Irak Kürdistan'ı dediğimiz yerde doğuyor. Evet, Barzan aşiretinin lider ailesinden geliyor, köklü bir aile. Çok genç yaşta ağabeyi Şeyh Abdüsselam var. Osmanlı'ya isyan ediyor ve sonra idam ediliyor. Buna tanık olması onu çok etkiliyor tabii. Erken yaşta mücadeleyle tanıştırıyor. Dramatik bir başlangıç. Sonra bakıyoruz 1919'da İngilizlere karşı, 1931-32'de Irak yönetimine karşı isyanlarda hep adı geçiyor. Ve tabii ki siyasi mirası 1946'da kurduğu Kürdistan Demokrat Partisi, KDP. Evet, KDP'nin kurucusu ve uzun yıllar lideri ki bugün de oğlu Mesut Barzani partinin başında. O devamlılık önemli. Aynen. Peki hayatındaki dönüm noktaları nelerdi? Mesela Mahabat Cumhuriyeti var değil mi? Evet, Mahabat çok kritik. 1946'da İran Kürdistan'ında kuruluyor. Sovyetler Birliği destekliyor o dönem. Kısa sürüyor ama çok önemli. Oradaki rolü neydi Barzani'nin? Cumhurbaşkanı Kadı Muhammed onu ordunun başına getiriyor. Yani Genelkurmay Başkanı ve general oluyor. İkisi arasında da güçlü bir bağ var. Yani vizyonları ortak, bağımsız Kürdistan. Barzani de bunun askeri liderliğini üstleniyor adeta. Bu Mahabat dönemi aynı zamanda o meşhur bayrak hikayesinin de geçtiği yer değil mi? Çok sembolik. Evet, o anlatılır hep. Rivayet o ki, Kadı Muhammed idam edilmeden hemen önce Kürdistan bayrağını Barzani'ye emanet ediyor. Bunu dalgalandırmaya devam et diyor. Vay be. Barzani'nin de ömrü boyunca bu emaneti taşıdığı, bayrağın Kürtler için bir sembol olmasına büyük katkı sağladığı söylenir. Bugün Irak Kürdistan'ındaki bayrak da işte o miras aslında. Anladım. Ama Mahabat uzun sürmüyor dediniz. Maalesef Sovyetler çekilince İran ordusu Aralık 1946'da son veriyor Cumhuriyete. Kadı Muhammed ve arkadaşları idam ediliyor. İşte o noktada Barzani ne yapıyor? İşte orada Barzani yine liderliğini gösteriyor. Yaklaşık 500 peşmergesiyle yani savaşçısıyla o ünlü yürüyüşü yapıyor. Çok zorlu koşullarda Aras Nehri'ni aşıp Sovyetler Birliği'ne sığınıyorlar. Tarihi bir yürüyüş o gerçekten. Kesinlikle ve tam 12 yıl sürecek bir sürgün dönemi başlıyor onun için. 1947'den 1958'e kadar. Hatta Kızıl Molla lakabı da o dönemden kalma. Sovyetlerde kaldığı için. Aynen öyle. Ama sonra 1958'de Irak'ta bir darbe oluyor. General Kasım yönetime geliyor ve Barzani'yi ülkesine geri çağırıyor. Bu dönüşü de Kürtler arasında müthiş bir heyecan yaratıyor, ulusal bilinç tekrar canlanıyor. Irak'a döndükten sonra durmuyor tabii ki. Mücadele devam ediyor anlaşılan. Durur mu hiç? KDP lideri olarak bu sefer Bağdat hükümetine karşı özerklik mücadelesini daha da yoğunlaştırıyor. 1961'de büyük bir ayaklanma başlıyor Peşmerge güçleriyle. Bu ayaklanma ne kadar sürüyor? Başarılı oluyor mu? Yıllarca sürüyor. Peşmerge, Kuzey Irak'ın dağlık bölgelerinde ciddi bir hakimiyet kuruyor hatta. Sonra 1970'te Bağdat'la bir özerklik anlaşması imzalanıyor. Bu önemli bir adımdı ama. Ama uygulanmıyor mu? Tam olarak uygulanmıyor maalesef. Kağıt üzerinde kalıyor diyelim. Asıl darbe ise 1975'te geliyor. O meşhur Cezayir Anlaşması. Evet, Cezayir Anlaşması. Ne oldu orada tam olarak? Bütün dengeler değişti galiba. Aynen öyle. İran Şahı'yla o zamanlar Irak'ın güçlü ismi Saddam Hüseyin arasında imzalanıyor. Ve bir gecede hem İran hem de o dönem perde arkasından destek veren ABD, Barzani hareketine yardımı kesiyor.
Yani hem İran hem ABD desteği aynı anda gidiyor. Evet, bu Kürt direnişi için inanılmaz yıkıcı bir darbe oluyor. Desteksiz kalınca hareket zayıflıyor ve Barzani ABD'ye gitmek zorunda kalıyor. Ömrünün son yıllarını orada geçiriyor ve 1979'da da orada vefat ediyor zaten. Bu olay dış güçlere güvenme meselesini çok acı bir şekilde gösteriyor aslında, değil mi? Kesinlikle. Barzani'nin bütün mücadelesi biraz da bu aslında. Yani bir yandan halkının kendi kaderini tayin hakkını savunuyor, özerklik istiyor. Diğer yandan sürekli dış destek arıyor. Sovyetler, ABD, İran, hatta İsrail'le temasları var kaynaklara göre. Evet, diplomasiyi de silahlı mücadele kadar kullanmaya çalışıyor. Ama dediğin gibi bu ilişkiler genelde çok kırılgan oluyor ve çoğu zaman Kürtlerin aleyhine sonuçlanıyor. Onun bir sözü aktarılıyor. Bizim milliyetçiliğimiz başka halklara karşı değil, sadece kendi varlığımızı korumak içindir diye. Bu durumu özetliyor sanki. Çok doğru bir söz. Ana hedefi aslında Kürt aşiretlerini ortak bir ulusal çatı altında toplamak. Tabii hareketinin aşiret bağlarına dayanması bazen eleştiriliyor ama onun liderliği olmasaydı Kürt milliyetçiliği belki de bu kadar modern bir siyasi harekete dönüşemezdi. Baba Barzani denmesi boşuna değil o zaman. Kesinlikle değil. Onun kurduğu yapı yani KDP ve Peşmerge bugünkü Kürdistan bölgesel yönetiminin de temellerini oluşturuyor aslında. Yani kısaca toparlarsak, Barzani figürü, Kürt ulusal kimliğini güçlendiren, modern Peşmerge'nin temellerini atan, KDP ile önemli bir siyasi damar oluşturan ve bugünkü bölgesel yönetimin yani KBY'nin kurulmasına zemin hazırlayan çok sembolik bir lider. Aynen öyle. Onun hayat hikayesine baktığımızda aslında 20. yüzyıl Kürt tarihinin bir özetini görüyoruz. Sürekli bir direniş, uluslararası politikanın iniş çıkışları, ihanetler, ittifaklar ve her şeye rağmen bitmeyen bir umut. Mirası da bugün hem KDP'de hem de genel olarak Kürtlerin hak arayışında yaşıyor. O meşhur sözü de durumu çok iyi anlatıyor bence. Kürtlerin dağlardan başka dostu yoktur. Bu zorlu mücadeleyi özetliyor adeta. Bu derinlemesine bakışın sonunda size de şunu düşündürmek istiyoruz aslında. Barzani'nin bu deneyimi bize ne söylüyor? Yani mücadelesinde hep bir dış destek arayışı içinde oldu ama çok sık hayal kırıklığı yaşadı. Evet, çok kritik bir nokta bu. Acaba ulusal kurtuluş hareketleri ya da hak arayışı mücadeleleri diyelim, dış güçlere ne kadar güvenebilir? Barzani'nin bu tecrübesinden bugüne hangi dersler çıkarılabilir? İşte bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru.